Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Farklı diziler incelemeye devam ediyoruz bu sezon yeni başlayan. Bugün hangi diziyi konuşuyoruz? Bugün yeni sezonda yine Fox'ta başlayan, pazar günleri ekrana gelen Kirli Sepeti dizisini konuşacağız. Başrollerinde Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun gibi isimler var. Abi diziyi beğendin mi? Dizinin şu ana kadar 4 bölümü yayınlandı. Fena değil ama sanki bu da tek sezonluk bir dizi gibime geldi. Evet, sanki hani daha önce konuştuğumuz Fox'un tek sezonda paket hamlesine çok paralel bir iş gibi geldi bana da. Yarattıkları cinayet hikayesiyle birlikte seyirciyi diri tutacaklardır. Bu cinayeti çözeriz, ondan sonra da bitiririz gibi bir izlenim aldım. Kesinlikle öyle olacak. Bir de zaten özgün hikaye gibi duruyor ama nasıl özgün oluyor bilmiyorum. Bizim Türkiye'de çok fazla görüyoruz bunu. Dijitalde de özgün bir hikaye diyorlar. Ama birçok fazla işten alınarak ya da bazen tıpatıp kopyası olarak yapılmış işler oluyor. Bu dizinin de haberle çıktığında biraz bakmıştık gerçek hikayesinin nereden alıntılandığına. Yurt dışında bir dizi var. Devious Mates diye. Bu Desperate Housewives, yani umutsuz ev kadınlarının yabancı olan yazarının kendisinin bir konseptiymiş bu dizi ve yayınlanmış. 5 sezon falan var yani. Dizi Lifetime kanalında yayınlanmış. Hikaye bayağı benziyor. Orada da bir 5 tane hizmetçi kadın var. Bunlardan bir tanesi vefat ediyor, 4'e düşüyor. Sonrasında da olayları incelemeye başlıyorlar. Yine orada da birkaç aile var ve bu aileler de aşırı zengin. Beverly Hills'te geçiyor mevzu. Ve tabii ki de yine bağlantılar var. Karakterler de çok benziyor, zengin kadınlar ve orada çalışan hizmetçilerin de hikayeleri. İşte bir aldatma olayı var bir evde. Diğer evde karı koca ile ilgili bir olay var. Diğer evde de cinayetle ilgili bir olay var falan. Karakterlerin hikayeleri de çok benziyor. Ben çok farklı bir şey göremedim. Tabii ki de yerelleştirmişler. Bizde de İstanbul dışındaki zengin yerde geçiyor. Daha izole bir yerde, daha yeşilliğin olduğu bir yerde geçiyor. Oradaki hizmetçilerin de asıl yaşadıkları yerlerde de bir röportajda görüyoruz gazetecinin yaşadığı. Şöyle yani yukarıdakilerle aşağıdakilerin hikayesini görüyoruz ama yukarıdakilerin aslında karakter ve kişilik olarak aşağılık olduklarını ve aşağıdakilerin aslında karakter ve kişilik olarak yukarıda olduğunu bize göstermeye çalışan bir iş. Biz bu şeyleri, kodları kullanıyoruz, yani yazarlarımız bunu kullanıyorlar. Ya fena gelmedi bana ama dizide bence şunu çok iyi uyarlayamamışlar. Olayları alıyorken çok gerçekçi bir şekilde alamamışlar, yani pat diye söylüyorlar bir şeyi. Hani direkt göze parmak, ya göz kanatacak şekilde anlatıyorlar olayları. Diyalogla anlatıyorlar hikayeyi full. Yani bize bir şeyle gösterip ya da bir farklı bir şekilde anlatma çabası yok. Herkes konuşarak bütün entrikaları gözümüzün önüne seriyor. Covid döneminde Kanal D'de yayınlanan direkt uyarlama olan Hizmetçiler dizisinde reytingler ve Covid mağduru olarak iptal olmuştu o dizi. Kirli Sepeti dizisi de aslında bu hikaye uyarlama gibi bir durum var. Fakat biz jenerikte gördüğümüz üzere bu dizi orijinal hikaye olarak gözüküyor. O bana çok ilginç geldi. Çünkü Lifetime'da yayınlanan Devious Mates dizisindeki karakter hikayeleri de aynı. Yani hani uyarlamanın uyarlamasını yapınca özgün senaryo mu oluyor? Çok emin değilim. Orada da Ayça Bingöl'ün oynadığı karakter gibi bir karakter var. O karakter de yaklaşık 15-20 senedir beraber yaşadığı bir kadının yanında kalıyor ve o kadınla artık arkadaş gibi olmuş. Ceren Moray'ın oynadığı kadının zaten o aile çok abuk subuk bir aile. Ben yani bu nasıl bir şey anlamadım. Abla kardeş aynı koca ile evleniyorlar. Kardeş olan çocuk istiyor ama meğersem daha öncesinde abla hamileymiş. Hem de o adamdan hamile. Hem de o adamdan ve ortada 2 çocuk var. Kadın diyor ki hep beraber kalmamız lazım. Benim karnımda çocuğum var. Abla kardeş arasında kalmış eş aynı evde yaşıyorlar. Çok acayip. Ya tam Türk dizisindeki olayın zirvesi bence. Murat Soner'in bunu ayrı video yapması lazım bu aile üzerine. Hani diziyi bırakıp sadece aile üzerine bence video yapması lazım. Bu kadar da artık pes ya. Çok acayip bir tahlil gerektiriyor nasıl bir kafayla yazıldığına dair. Sen anlatırken ben takip etmekte zorlandım. O kadar çok çatışma var ki ve her türlü kötü temaların bulunduğu bir dizi yaratmışlar. Full kaos. Bakalım ne olacak? Yani şu ana kadar çok patlamadı olaylar ama çok böyle ördüler şeyleri. Serkay Tütüncü'nün oynadığı bir karakter var. Gazeteci rolünde diyeyim. Mesela o karakterde de inanılmaz saçma bir gizem var. Annesinin öldüğünü, onun da gündelikçi olduğunu, onun babasının öldürdüğü için bu işin peşinde olduğunu söylüyor ama sanki böyle o da bu hikayenin içinde birinin oğlu, birinin çocuğu falan gibi bir şey çıkacak gibi bir izlenim aldım ben. Yani çünkü her şey birbirine o kadar harman ki. Yani freak show ya site tam. Şunu da söylemek lazım. O karakter büyük ihtimal o ailelerden biriyle bağlantılıdır. Ya da bir akrabasına o aileler bir şey yapmış olabilirler. Meryem'in kardeşi olabilir mi? Olma ihtimali var yani ve güzel olur. Farklı bir twist olur öyle bir hikaye açılımı yaparlarsa ama bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. İlk açılış sahnesinde zaten bir haber kısmıyla falan başlıyoruz. Karakter de sonrasında aşırı yardımsever bir şekilde yardım etmeye çalışıyor bizim arkadaşlarımız
baktığımızda. Dizide şu diyalogları biraz ben beğendim. Hani ilk başta bir monolog kısmıyla akıyor ya Meryem'den. İşte hanımlarla kadınlar. İşte hanımlar oradaki zengin ev sahipleri. Kadınlar da burada çalışan kişiler falan. Dizinin o ultra feminist yanı gerçekten farklı bir iş. Televizyonda çok göremediğimiz işlerden birisiymiş gibi izletti bana ama sonrasında o bahseden olaylarla birlikte düşüncelerimi geri aldım açıkçası. Çok bana fazla şey gelmedi yani. Peki Meryem'in voiceover'ı sürekli dizide olması hakkında ne düşünüyorsun? Çok konuşuyor sanki ölen karakter gibi hissettim ben. Voiceover'lardaki diyaloglar güzel de ya onu böyle acaba başka karakter rüyasında falan görse ya da aynada falan görü olarak görse konuşsalar daha iyi değil mi? Full voiceover vermek yerine. Ya şu çok sıkıntı. Daha demin dediğin göze parmakları voiceover yapıyor zaten. Daha da kötü oluyor öyle olunca. Ya bu sefer hakikaten gözümüz kanıyor ya. Tamam anladık. Kulağım Anladık kanıyor. yani. Seyirci biraz düşünsün. Ona bir vakit verelim yok. Bir şey oluyor sonra Meryem voiceover konuşuyor. Bence ondan bir an önce vazgeçmeleri lazım. Yani ara ara girsin voiceover ama ara ara. Her sahne sonunda da konuşma be kızım. Şey bir de müzikle birlikte giriyor ya. O çok fena oluyor ya. Müzik giriyor. Karakterimiz konuşmaya başlıyor. Acayip bir yükseliyor sahne sonra tık bir geçiş oluyor falan. Bilmiyorum ya bu müzik konusunu abartan dizilerden birisi. Diziyi Ufak Tefek Cinayetler dizisine de benzetmişler. O da Star'da Meriç Acemi'nin yazdığı bir diziydi. Gerçekten ilk sezonu özellikle çok büyük bir kitleye hitap etmişti ve sosyal medyada inanılmaz konuşuluyordu dizi. Sen mesela benzettin mi o diziye? Yoksul versiyonu bence. Umutsuz Ev Kadınlarına da bir noktada bir benzerliği var. Zaten bunun asıl konsept bulucusunun yazarı zaten Umutsuz Ev Kadınları'nın orijinalini yazanı ve bunun da aslında yaratıcısı Devious Mates'le birlikte. Bir formülü çok iyi yakalamışlar o noktada. Şöyle söyleyeyim. Bu diziyi eğer ilk bölümden başlamadıysanız çok zor anlarsınız entrikaları falan da. Takip etmeniz gerekiyor ama insanlar her bölüm bu kadar takip edebilecek mi aynı dikkatle? Bilemiyorum. Tek avantajı bu sezon yeni başlamış olması ama ilerleyen sezonlar için çok zorlaşır bu tarz hikaye anlatımları. Yasak elma çekmiyorsanız tabii ki. Bir de şöyle bir şey var. İlkgül karakterinin abisi İlkan, Meryem'in karnındaki çocuğun babası olduğunu söyledi. Meryem karakterinin hamileliğiyle alakalı da oraya bir gizem koymuşlar. Bence o olayda yanılıyorlar. Farklı birisinden olabilir büyük ihtimal çocuk. Yani bir cinayetle bağlantılı olacaksa ileride. Ama şu anlık o muymuş gibi bir şüphe de yaratıyorlar. Belki de Meryem'in hem o kişiyle hem de daha farklı bir kişiyle ilişkisi olmuş olabilir. Çocuk o yüzden bendendi diye düşünüyor da olabilir baktığımızda. Bizi yanıltmaya çalışıyorlar ama gizem türündeki bazı işlerde böyle yapılır. Hani en göze parmak sokulan olay o değildir aslında. Asıl ondan beklenen kişiden değildir. Farklı bir kişi çıkar. Şaşırtmak için yapılan bir hamle. O da çok göze parmak ama. Oyunculuklarla alakalı ne düşünüyorsun? Oyunculuklarda hem yeni yüzler hem de tanıdığımız yüzlerle birlikte fena olmayan bir kadro kurulmuş bence. Uyumlarını ben beğendim aralarındaki. Yani özellikle hizmetçiler gerçekten çok uzun zamandır birlikte yaşayan arkadaşlarmış gibi duruyorlar. Ben şeyi çok beğendim. İlk açılış kısmındaki işte röportajda onların üzerindeki yelekler falan, üzerlerine giydikleri kıyafetler gerçekten çok güzeldi. Sanat kısmını bir tebrik etmemiz gerekiyor bence bu dizi özelinde. Bunu gerçekten kasmışlar yani. Bazı dizilerde çok kötü oluyor. Ama bu dizide Medyapım iyi çalışmış yani Fatih Aksoy'a. Helal olsun. Yönetmen de Ece Erdek Koçoğlu'ydu. Kendisini Yasak Elma'dan tanıyoruz. Yine benzer entrikalı bir işe vermişler kendisini. Bunu da şu ana kadar fena yapmadı bence. Market sahneleri güzel. Markette evet. Yani sürekli o 3 hizmetçinin markette işleri çözmek için orayı bir üs haline getirmeleri çok güzel olmuş. Şey çok güzel. 2 raf var ileriye doğru giden. Onun arasına sıkıştırıyorlar ya bu karakterleri. Gizli bir şey yaptıklarını anlatıyoruz ve görüntü anlamında çok iyiydi o kısımlar gerçekten. Var birkaç tane daha böyle imza planları. Teknik kısmı çok sıkıntı yok yani. Daha hikaye bazında benim eleştirilerim bu diziye. Peki önümüzdeki bölümlerle alakalı ne düşünüyorsun? Bu gizem ne kadar gidecek? Yani seyirciyi tutabilir mi? Çünkü yaklaşık 3-4 puanlık bir rating alıyor. Çok fazla dizi beni yükseltmedi açıkçası ama kötü de diyemem. Fena olmayan emarelerde bana gösterdi. Bence devam eder aynı bantta. Bazen 5'lere 6'lara çıksa da 3-4'te devam eder. Pazar günü olması onlar için bir avantaj. Karışık olması ise dezavantaj hikayenin. Onun harici entrikaları iyi işleyebilirlerse fena da olmayan uyumlu bir kadro da var. Hem de çekimi de daha kolay bir iş bence baktığımızda. Evler birbirine çok yakın. Oyuncular zaten farklı yerlerde değiller çok birbirlerine. Çok fazla da olay da çıkabilir entrikaların içerisinden. Gizem kısmı çok iyi ilerliyor. Dram kısmı beni çok çekmedi hikayedeki. Pembe dizi severler için bence bir noktada iyi. Hani hem gizemle pembe diziyi karıştırmak istiyorsanız bu diziye başlayabilirsiniz. Ama ortasından başlamayın, en başından başlayın. Çünkü gerçekten biz de konuşurken karakterlerin adlarını falan hatırlamakta zorlandık incelemede. Çok fazla karakter var ve her karakterin de çok bağlantılı hikayeleri var birbirleriyle ki daha hiçbir şey görmedik. Sadece şöyle bir dezavantajı var. Pazar gününkü rakibi çok kemik bir kitleye sahip Yargı. Yani sürekli 6-7 bandında giden bir dizi Yargı.
o taraflara ulaşması zor. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Şerefli ikinciliklerden devam etmelerini umuyoruz. Belki de bir de olabilir ama zor yani, dediğin gibi Yargı. Sema Ergenekon'la birlikte her sezon kendisini bir üste koyan ve kemik kitlesinde çok olduğu bir dizi. Onu da belki gelecek haftalarda yeni sezonunu inceleriz. Onu da bir ara bakabiliriz yeni sezonuna. Ben teşekkür ediyorum. İncelememizi istediğiniz dizileri yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu diziyi de yazmıştı bir arkadaşımız. O yüzden de yorumladık. Bir arkadaşımız da şey yazmış. Abi aile yorumla. Aile. İşte aile de yorumluyoruz bu hafta. Sizlerin de görüşlerinizi dikkate alıyoruz. Siz de bizi dikkate alarak videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.